Dostlar selamünaleyküm. PKK kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Ama bu süreçte PKK'nın uzantılarının ne yapacağını merak ediyorduk ve bu konuda ilk işaret geldi. PKK'nın İran uzantısı PEJAK bu kararın sadece PKK'yı bağladığını ve kendilerinin silah bırakmayacağını açıkladı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Onların silah bırakmaması Türkiye'nin terörle mücadele sürecini olumsuz etkiler mi? Bugün bu önemli soruyu cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. PKK son süreçte silah bırakma kararı aldığını açıkladı. Yani artık kendilerini feshettiler. Bu elbette hem geleceğe dair umut verici hem de güzel bir gelişme. Sonuçta karşılığında Türkiye'den herhangi bir talepleri olmadı. Hiçbir şey istemeden kendilerini feshettiler. Bu noktada genelde şöyle bir eleştiri geliyor. Hiçbir şey istemeden kendilerini feshettiklerine nasıl inanabiliyorsun? İlla ki bir şey istemişlerdir. Yoksa niye silah bıraksınlar? Türkiye'den bir şey istediklerine dair herhangi bir haber gelirse, yani böyle bir bilgiye vakıf olursak o zaman o konuyu ayrıca konuşur ve eleştiririz. Ama şu an görünen Türkiye'den herhangi bir şey istemedikleri. Bu mantıklı mı? Evet, mantıklı aslında. Çünkü zaten PKK'nın artık nefes alacak hali kalmadı. Bölgede kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. Böyle bir durumda silah bırakmak onları daha fazla rezil olmaktan kurtarabilir. Onun için mantıklı. Ama tabii ki dikkatli olmak da gerekiyor. Bu konuyu konuştuğumuz videoda şöyle bir şey demiştik. Bundan sonrasını izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Zaten devletin de yapacağı şey bu bundan sonra. PKK'nın atacağı adımlar bu kararların ne kadar samimi olduğunu gösterecek. Suça karışmamış olanlar silahlarını teslim edip defolup giderlerse elbette bizim için hiçbir sıkıntı yok. Ama bu sürecin mayınlarla dolu bir süreç olacağını o videoda belirtmiştim. Çünkü PKK'nın kendini feshederken yaptığı açıklamada bazı önemli ifadeler vardı. Bunlar bize çok şey anlatıyor. Benim için en kritik olanı ise PKK adı altında ibaresinin yer aldığı kısımdı. Çünkü kendilerini feshederken PKK adı altında gösterilen faaliyetler bundan sonra son bulacaktır dediler. Buraya bakınca elbette insan diğer uzantılarını düşünüyor. Diğer uzantılar denince de aklımıza ilk olarak Suriye'deki PYD geldi. PYD kendini feshedecek mi diye sorduk. O zaman da demiştim ki PYD kendini feshetmezse Türkiye ve Suriye ortak bir harekatla bunu bitirir. Bunu bugün yarın konuşuruz. Ayrıca o kısma şimdi girmeyelim. Şimdi daha çok yeni gelişmelere odaklanalım. PKK'nın İran'da PEJAK adında bir uzantısı var. Bunlar dün süreçle ilgili şüpheleri arttıran bir açıklama yaptılar. Ve dediler ki PKK'nın kendini feshetmesi bizi bağlamaz. Biz kendimizi feshetmiyoruz. Yani yeni yaşanan süreçteki ilk kırılma bu oldu. PKK'nın kararını kendi içlerinden ilk başkaldırı olarak görülebilir bu. Peki bu açıklama bölgedeki durumu etkiler mi? Yani Türkiye'nin terörle mücadelesinde son nokta olarak belirlediği PKK'nın kendini feshetmesi sürecine balta vurur mu? Bunu daha iyi anlamak için tabii ki PEJAK terör örgütünü tanımak gerekiyor. Bu örgütle ilgili bilgi sahibi olmadan onların biz kendimizi feshetmiyoruz açıklaması ile ilgili fikir sahibi olamayız. Tabii burada önemli bir nokta daha var. Onu da belirtmek gerekiyor. PEJAK açıklamasında şöyle bir ifade kullandı. Biz kendimizi feshetmiyoruz, silahı bırakmıyoruz ve Tahran'a karşı olan mücadelemize devam edeceğiz. Açıklamanın bu kısmına baktığınız zaman aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Bunlar Türkiye ile mücadele etmekten bahsetmiyorlar. İran'la mücadele etmekten bahsediyorlar. O zaman bu kısım bizi niye ilgilendirsin? Meseleye yüzeysel bakınca evet, bence de aynı şey geçerli. Eğer bütün kavgaları Tahran'la olacaksa bu İran'ın meselesidir. Bana ne? Ama işin iç yüzü pek de öyle değil. Birazdan bu örgütü anlattığım zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü kurulduklarından bugüne kadar çok fazla anlayış değişikliği yaşadılar. Önce İran'a karşı mücadele ediyorlardı ama sonra İran'ın Türkiye'ye karşı PKK'ya verdiği desteğin köprüsü olmaya başladılar. O yüzden açıklamanın bu cümlesini kesinlikle yüzeysel olarak değerlendirmemek gerekiyor. Daha derin değerlendirme için biraz size bilgi vereyim şimdi. Öncelikle bu örgüt nasıl ortaya çıktı? PKK ile beraber mi kuruldular derseniz hayır. PKK 2000'li yılların başlarında bir yapısal değişikliğe gitti. Önceden Irak'ın kuzeyine yuvalanmış ve buradan ağırlıklı olarak Türkiye'ye saldırılar yapıyorlardı. İran, Suriye ve Irak'la da ara ara sıkıntılar yaşıyorlardı ama esas hedefleri ve terör saldırıları gerçekleştirdikleri bölge Türkiye'ydi. 2000'lerin başlarında bir partileşme süreci başlattılar. Parça partiler adı verdikleri uzantılarını kurmaya başladılar. Suriye için ayrı, İran için ayrı bir örgüt kuruldu. İşte İran'daki terör faaliyetlerini yürütmesi için kurulan örgüt bugün konuştuğumuz PEJAK'tı. PKK'nın hedefi şuydu: çatı olarak kendisi kalacak. Çevredeki ülkelerde farklı örgütler üzerinden terör faaliyetleri gerçekleştirecekler ve hedeflerine ulaştıkları zaman bu grupların bölgeleri tamamen birleşecek ve hayallerindeki Kürdistan'ı kuracaklar. Hedef tam olarak buydu. İşte bunun İran ayağı PEJAK kontrolündeydi. PEJAK 2004 yılında İran'da faaliyete başladı. İlk başlarda gerçekten İran'a karşı faaliyet yürütüyorlardı. Çünkü
ABD'nin İran'a müdahale edeceğini düşünüyorlardı. Özellikle 2004-2009 yılları arası böyle geçti. Onların hedefledikleri şey bu dönem içerisinde İran'la mümkün olduğu kadar güç kazanmaktı ve ABD İran'a müdahale edince ABD'nin eteklerinin altına saklanıp İran'dan toprak koparmaktı. Hedefleri buydu her zamanki gibi. İşte kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını onlar da biliyorlar. Mutlaka birinin şemsiyesi altına girmeye ihtiyacı duyuyorlar. Yoksa kalkıştıkları şeylere kalkışacak cesaretleri falan yok. Eğer bir yurt istiyorsan o yurt kadar yüreğin olması gerekiyor. Bu da onlarda yok. Tabii onlar bu hayalle faaliyet yürütürlerken içlerinde İran'la arayı düzeltmeleri gerektiğini düşünen bir grup da vardı. Ama İran'la çatışma halinde oldukları için bu grubun pek sözü geçmiyordu. 2010'a doğru İran bunlara karşı operasyonlarını arttırdı. Aynı zamanda örgüt içinde ABD'nin İran'a müdahale edeceğine dair inanç da zayıflamaya başladı. Bu yüzden 2010'da örgüt ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Tabii bu ateşkes örgüt içinde o güne kadar çok da ağırlığı olmayan İran yanlısı gruba güç verdi. İran'la iyi geçinmeliyiz ve onların desteğini almalıyız diyenler artık daha güçlü hale geldiler. İşte bundan sonrasında yani 2011 sonrasında yeni bir denklem oluştu. PKK iki konuda İran'ın desteğini almaya başladı. Birincisi tahmin edeceğiniz gibi Türkiye'yi hedef alan terör faaliyetleri. İkincisi de Irak'ta Barzani güçlerine karşı gerçekleştirecekleri saldırılar. Bu iki bölgede İran'ın desteğini almanın onları güçlendireceğine inandılar. İşte bugün konumuz olan PEJAK da 2010'lardan beri İran'ın verdiği bu destekte bir köprü görevi üstlendi. O zamandan beri de İran'ın özellikle Türkiye'ye karşı örgüte verdiği destek günden güne daha da arttı. Hatta hatırlarsınız daha önce kanalda konuşmuştuk. İran PKK'ya tabii ki onun üzerinden de PYD'ye Türkiye'ye karşı kullanması için kamikaze dronlar gönderdi ve süreç içerisinde destekleri günden güne daha da arttı. Özellikle Türkiye destekli muhalifler Suriye'de yönetimi ele geçirince İran PKK'ya hiç olmadığı kadar destek vermeye başladı. Çünkü Türkiye Suriye'den bu süreçte sadece Rusya'yı değil İran'ı da kovdu. Hatta İran çok daha büyük bir darbe yedi. Çünkü bölgede kurdukları Şii Hilali tamamen dağıldı. Şii Hilali dediğimiz kavram İran'ın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de desteklediği gruplar üzerinden oluşturduğu bir güç dengesi. Bu şekilde İran o ülkelerdeki kontrolünde tutmaya çalışıyordu ve hep mazlumlara zulmetti. Suriye ellerinden alınınca İran'ın bu bölgedeki etkisi tamamen bitti ve bu hilal dağıldı. İşte bu yüzden İran Türkiye'den intikam almanın peşinde ve bunun yolu olarak da şu an PYD'yi görüyorlar. Bu yüzden PEJAK üzerinden PYD'ye destek veriyorlar. Yani kısacası bu örgüt her ne kadar İran'a karşı mücadele etme hedefiyle kurulmuş olsa da sonraki dönemde tamamen yeni bir anlayışla hareket etmeye başladı ve İran'ın PKK'ya verdiği desteğin köprüsü konumuna geldi. Yani bu yaptıkları açıklamada Tahran'a karşı mücadelemiz devam edecek ifadesi tamamen anlamsız bir ifade. 2009'dan beri zaten Tahran'a karşı mücadele etmiyorlar. Peki burada bizi ilgilendiren önemli bir soru var. Son olarak onu cevaplayıp videoyu bitirelim. Bu örgütün PKK'nın silah bırakma kararını tanımaması Türkiye'nin terörle mücadelesinde olumsuz bir etki yapar mı? Çok kısa ve net şekilde cevaplayalım, yapmaz. Hatta hiçbir etkisi olmaz. Çünkü zaten PEJAK neredeyse sembolik bir örgüt. Şu an kayda değer bir güçleri yok. Peki PKK süreci kullanıp da güçlerini o isim altına kaydırırsa bir şey değişir mi? Yine değişmez. Çünkü İran'ın desteğiyle herhangi bir şey elde edemeyeceklerini Suriye örneğinde gördüler. Bunu bütün dünya gördü. Bu bölgede artık Türkiye ne isterse o olur. Türkiye'ye karşı küçük kurnazlıklar yapmaya çalışırlarsa bunun bedelini elbette öderler. Yani kısaca özetlersek PKK'nın İran uzantısının yaptığı açıklama hiçbir anlam ifade etmiyor. Zaten kendileri de açıklamada Tahran'a karşı olan faaliyetlerimize devam edeceğiz diyorlar. Öyle bir faaliyetleri de hemen hemen 15 senedir olmadığına göre bu açıklamanın ciddiye alınır bir yanı olmadığını söylemek zor değil. Bu meselede önemli olan işin Suriye ayağı. Onu da önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşuruz inşallah. Çünkü orada da yeni gelişmeler var. Allah'a emanet olun.